Yeni bir içerikle tekrar selam. Burada gördüğünüz kablo değişimi Creative Inspire 4400 ses sistemine yıllar önce yaptığımız bir düzeltmeydi. Kumandanın tekrar kullanılmasını sağlamıştık. Ancak kumanda tamamen bozulduğunda kumandayı da devre okuyarak bir şemaya çevirip bir şeker kutusu içerisinde tekrar üretmiştik. Ama bu kez daha farklı bir problem ile karşı karşıyayız ve seste uğultu, vırıltı ve hiçbir şekilde çıkış alamama problemi var. İşte bunun için devrede bazı bileşenleri değiştireceğiz. Bu içerik bununla ilgili. Ses aygıtlarında böyle macunlanmış, sabitlenmiş bileşenler görebilirsiniz. Bunlar titreşim durumlarında soğuk lehim oluşturabilecek ısınan parçalardır. İşte buradaki de aynen bu şekilde. Çatlak veya soğuk lehimden daha fazlası olan bu bölümde enerjide bir kesinti oluyor. Bak şimdi şu anda sesi açacağım yani. Power butona basıyorum. Sorun bu bak şimdi. Transfer dokununca düzelecek. Bak. Şimdi ev ortamında lehim yapacaksanız havye için ayağınız yoksa şöyle bir eski banyo kesesini kullanabilirsiniz. 10 numara temizler. Ardından problemli transistörü değiştirebiliriz. Lehim dumanı ve reçinesinden daha az etkilenmek üzere bir vantilatör kullanabilirsiniz. Şimdi lehim pompamız var. İkamet transistörlerimiz var. Burada 2SC945 mevcut sökeceğimiz transistör, onun yerine 2SC1815 takacağız. Sıcaklık ayarlı bir havya. Henüz ucunu değiştirmeye gerek görmedim. İnce uçla deneyeceğim önce. 330 dereceye aldım. Evet, eski transistörün ayaklarında herhangi bir çatlak görünmüyor. Bu şekilde. BC945, yani daha doğrusu sadece C945 yazan
Creative ses sistemindeki problemli transistörün aslında tam ismi 2SC945. Bunu incelediğimizde internette bulabiliyoruz ve oldukça uygun fiyatlı. Kargo kendisinden daha pahalı. 150 mAh ve 50 voltluk bir çalışma aralığına sahip. Peki bunun yerine ikamesi var mı? Evet, elektronikte birçok şeyin ikamesi var. Datasheetlere baktığımızda bunun yerini alabilecek olan, mesela burada NEC görüyoruz. Bu kendisini anlatıyor. Audio Amplifier Switching. Genelde ses elektroniğinde kullanılıyor. Burada da gördüğünüz gibi ses frekans amplifikatörü, yüksek frekanslı OSC, MPMP, cartçurt. Mesela bunun ikamesi 2SC1815. Aynı şekilde bunu da kullanabiliriz. Zaten ben de bunu tedarik ettim şu anda. Aralarında çok az fiyat farkı var gibi gözükse de stokta bulduğum buydu. Bunun IG akımı 945'e göre sanki bir miktar daha yüksek. Yani daha az ısınma ihtimali olabilir bu nedenle. Tam emin olmasam da deneyeceğiz. Gerçi burada da 150 mAh diyor. Böyle. Yeni transistörü kağıttan keseceğim çünkü burada bildiğiniz gibi yapışkanlar var. Aynı zamanda burası ısınan bir bölge olduğu için transistörü dibe çok fazla yaklaştırmayacağım. Bu önceki arkadaşımız ayağı kısa olduğu için böyle yamuk takılmış. Ancak ben onu yukarıda yüksek bırakmak istiyorum. Ve o bölgedeki sarı silikon reçineyi de aldım zaten. Kalıp gibi çıktı gördüğünüz gibi. Burası basın vurduğu kabin olduğu için titreşimlere karşı böyle bir tedbir almışlar. Eleman aşağı düşmesin diye ayaklarını çok az büktüm. Şimdi tekrar lehime devam. Burada ince tel de kullanabilirsiniz ama benim elimde şu an nispeten kalın, içi pastalı bileğim var. Kurşunlu olup olmadığından emin değilim. Kurşun olma ihtimali var. Evet, şu anda problemimiz büyük oranda gitti. Ben diğer bölgelerdeki soğuk lehimleri de potansiyel olarak gördüğüm yerleri tazeleyip cihazı toplayacağım ve o zaman testteki görüşürüz. Şimdi before after burada farklı şeyler görebilirsiniz. Mesela böyle bir soğutucu ekledik. Taş direnç ısısı alınacak.
Onun dışında son kozmetik kontroller. Burada vidaları atmadan önce bir test yapıp vidaları en son atacağım. Daha önce burada bir PS2 anakarttan bildiğiniz klavye soketi değişimi yaparak kumanda panelinin giriş yuvasına onarmıştık. Hatta bunun kumanda paneline de bir şeker kutusundan çözüm üretmiştik. Bu şekilde bir kontrolümüz var. Volüm ve güç butonu. Ve karşısında da bildiğiniz klavye jackı. Bu kablo zaten klavye kablosu. Hatta dikkatinizi çekecektir. Üzerinde Computer Interface yazıyor. Çünkü bir klavyeden sökmüştük bu kabloyu. Ama artık demiyorum mu? Nereden baksanız 8 senedir bu şekilde çalışıyor. Kumandayı 8 sene önce yapmıştık. Şimdi bir ses testi yapacağız. Evet. Direkt açıldı çünkü benim buton açıktı ve şu anda 50 Hz'lik uğultuyu duyuyoruz. Evet. Evet, güzel. Ses sistemi çalışıyor. Artık vidaları kapatabiliriz. Evet, bu çalışmamızda da Creative Inspire 4400'deki transistör problemini giderdik. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.